Evet, servise doğru yola çıktık. Otobana bağlanıp Enkal Motor'a gidiyoruz. İnşallah sorunumuzu bugün çözerler. Gidip göreceğiz. Siz olun. Mevcut motorunuza sahip çıkın. Şimdiki gençlerde şöyle bir şey var. Onu satayım bunu alayım, onu satayım bunu alayım. Sık sık motor değiştirme. Tabii bu da biraz keyif meselesi. Geçen bir kargocu kardeşimle konuştum öyle. İşte abi dedi CF SR 450 mi 450 SR alacağım dedi. Dedim tavsiye etmiyorlar. İstersen dedim girme o işe. Yok abi şöyle çok güzel, şöyle güzel. Ya güzel de parça sıkıntısı bayağı büyükmüş. Bir de yanlış değilsem fren sıkıntısı varmış. Araştırmadan direkt hani görüntüsüne bakarak, şekline şemaline bakarak ne bileyim motor almak biraz tuhaf. Üzerine bile oturmadan yapacak bir şey yok gibi yani. Almak istiyorsa alacak. Ama biraz mantıklı hareket etmek lazım. Kanalımızı yeni açtık. Abone olursanız sevinirim. Like atarsanız sevinirim. Yorum yaparsanız sevinirim. Neyimiz eksik, neyimiz fazla? Ona göre yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Bir maddiyat elde etmek için değil, hobi amaçlı açtım kanalı. Kendimce birkaç video çekip düzenleyip atıyorum. Çok eskiden beri bu video editleme işine merakım var. Yapmıştım da vardır. Biraz daha genç yaşımda. Şu an yaş 41. 20'li yaşlar, 25'li yaşlarla bayağı uğraşırdım bu video işleriyle. Dizileri çeker, editler, sonra internete verirdik. Özellikle Kurtlar Vadisi. Şimdi kendi filmimizi yapıyoruz. Kendi filmimizi yapıp kendi filmimizi editliyoruz. Elimden geldiğince. Tabii video editlemek çok da kolay bir şey değil. 20 dakikalık, 30 dakikalık, 40 dakikalık videoyu kesip biçmek, bir de bilgisayarınız ağırsa tekrar editlemesi bayağı uzun süre alıyor. Yani 4 saatleri, 5 saatleri alıyor yani. Servise gitmeden koruma demiriyle ön camı söktüm. Ön cam olmayınca direkt rüzgar göğüste, kaskta. Ama bundan sonra videoları mümkün olduğunca Cuma akşamları atmaya bakacağım. Ki hafta sonuna denk gelsin. Dediğim gibi çok geç saatlere bıraktırabiliyor videonun editlenmesi. Konudan konuya atlamış gibi oldum. Alışacağız yavaş yavaş. Yani bugün bu servis mevzusunun bugün çözeceğinden umudum yok ama çünkü sökülecek amortisörler, mesnet muhtemelen. Bakalım gidince göreceğiz. O tırın rüzgarı gerçekten savuruyor. Enkal Motor'a gidiyoruz. Motoru da oradan almıştım. Tüm bakımlarını da orada yaptırıyorum. Tabii artık bakımları kendim yapmaya çalışıyorum. Şu an parça desteği olarak kazadan dolayı mesnetti, furş takımıydı. Orada değiştiği için orijinal olarak 1000 kilometre olmadan ön takımın biraz böyle dağıtması, oraya gidiyorum. Onun için gidiyorum. Bir ara geçirdim. Kazanın videosunu da ekleyeceğim. Bu şu an çektiğim videoya.
2025 Temmuz ayıydı. Sağ kaburgamızı falan çatlattık. Bir ay çektirdi bana. Ağrılı sızılı. 30 kilometre hızla virajda yağ ya da mazota denk geldim. Bildiğimiz ya otobüs ya da kamyon yağı ya da mazotu. Arka tekerin atmasıyla yere kapaklandık. Onun sonucunda da 69 bin lira bir rakam tuttu servisteki maliyeti. İşte çekicisiydi. 2 kere çekici gördü. Eve getirmiştim. Sonra kendime gelince tekrar çekiciye bindirip servise götürmüştüm. İşte işçiliği, parçaları 69 bin liraya denk geldi. Yine sabah işe gidiyordum. Saat sabahın 7.30 gibiydi. 7.30 suları. Öyle bir anımız oldu. Çok şükür atlattık. Buyurun efendim, buyurun. Yavaşlama diye bir şey yok tabi. Zaten sağ şeritte gidiyorum. Ne emniyete girmeme sebep oluyorsun ya. Motorumuz SYM MMBCU, tabiri caizse Mamba. Afrika yılanından esinlenerek yapılmış. 158 cc sıvı soğutmalı, ön arka ABS, TCS mevcut. 137 kilo boş ağırlığı. Ortası boş. Ortası boş seviyorum. Çünkü araya bir malzeme taşırken falan lazım oluyor. Sel altı geniş. Benim kaskım 2X large. Kaskı ters çevirip rahatlıkla alıyor. Hatta artı olarak çantamı koyuyorum. Zincirimi koyuyorum. Arkaya çanta koymaya gerek kalmıyor. Kameramız DJI Osmo Action Pro 5. Birkaç gün önce de DJI Mic Mini 2'yi aldım. Tek mikrofon, kablosuz bağlantı olarak. Bu motorla Bolu'ya gitmişliğim var. Yağmurlu bir havaydı E5'ten. Hem rodaj yapmak için hem de gezmek için. Yani o zaman giderken naylon lastikler vardı üzerinde. Kenda lastikler. Kenda marka. Yağmurlu olmasına rağmen bana hiçbir şekilde zorluk yaşatmadı yolda. Sonrasında Michelin City Grip 2 taktırdım. Ama işte virajda yağ gibi ya da mazota denk geldiğin zaman hangi lastik olursa olsun affetmiyor. Motorla uzun yol yapmayı seviyorum. Yaz geldi, sezon açıldı. Kısmetse eşimin de vakti olduğu zaman gezmeye çıkacağız. Gezmeceler. Ya güneşte çim sulamanın mantığı ne? Güneş zaten onun köklerini yakmıyor mu? Akşam sulanır benim bildiğim. Çapırlı bir ustam geçiyor. Güzel. Harley Davidson galiba. Abi işte en güvenli yer emniyet şeridi oluyor. Bak arkadan adam geliyor, sıkıştırıyor ya. Hani sağdan başka gidecek şerit yok. Mecbur emniyet şeridine giriyorsun. Yani bunun artık bir düzenlemeye girmesi lazım ya. Şu hız kuralları bir düzenlemeye girmeli. Ben kamyonla otobüste niye aynı hızda gidiyorum abi? Adam sıkıştırıyor arkadan ya. Abi birlik olacak ya.
çoğu insan şu mevzuya itiraz etse düzelme ihtimali olacak da belirli başlı kişiler, belirli sayıda kişiler bu hız sınırı mevzusuna el atıyor. Viraja korkarak giriyorum. Çünkü gidon gerçekten çok sert. Yani 68 kilometre hızla sabitleyip girdim. İlk halini özlüyorum motosikletin. O gidonun yumuşaklığı, kıvraklığı şu an yok abi o. Maşallah bizim yollarımız da zaten dağ yollarını aratmıyor. Ön takım mı dayanır? Evet, Enkal motoru da geldik. Ufak park edelim. Tekrardan selamlar. Motoru servise bırakmak zorunda kaldık. Çünkü furuş takımına kadar söküldü. Furuş takımı dediğimiz mevzu misket bilyeler var. Hem üstte hem altta. Fakat bu misketlerin özellikle üst tarafa takılanı boyutu ufak olduğu için, yani 5 milimetre ise atıyorum 3 milimetre boyutundaki takıldığı için aşağıya bırakıyor kendini. Mesnet boşluk yaratıyor. Dolayısıyla başka bir scooter ya da motosikletin furuş takımı takılmış. Onu düzeltecekler. İnşallah sorun ortadan kalkacak. Hatta boşluk yaratan misketler alt taraftaki yuvalarından çıkıp mesnete dayanmış. Mesnetin saplamasına yani. Oraya da iz yapmış. İz yapmasında sıkıntı yok ama doğru orijinal ölçülerdeki misketlerin takılması gerekiyor. Ne zaman çıkar servisten motor bilmiyorum. Ama geç olsun, güç olmasın. Sağlam olsun. Bize sıkıntı çıkarmasın. Şu an durum böyle. Montumuz üzerimizde. Kaskımız omuzumuzda. Yürüyoruz. Hava da sıcak. 32-34 derece civarında seyrediyor şu anda. Durum böyle arkadaşlar. Sadece misketlerin boyutlarının ufak olmasından dolayı bu sıkıntıyı yaşadık. İnşallah düzeltecekler. Durum bundan ibaret. Kendinize iyi bakın. Motor servisten çıkana kadar muhtemelen video atamayabilirim. Ama atarsam da short videoları belki gelebilir. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Tekeriniz düz bassın.